Esselamu aleyküm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü video Türkçe devam edeceğiz. Evet. Ben biraz Türkçe konuşuyorum. Aynen. Biraz. Yavaş yavaş sayıda Anladım. da Konuşuyorum biraz. yavaş yavaş sayıda da Türkçe'ye alışıyor tabii ki. Bugün videomuzda anlayacağınız gibi kapaktan da başlıktan da belli olur. Hollanda'dan neden Türkiye'ye taşındık? Bu videoda onun bir açıklamasını yapacağız. Şimdi bir sene az bir geçti. Bir sene önce evlendik Hollanda'da. Tanıştık, evlendik, bir hayat kurmaya başladık. Ve bunu yaparken bayağı bir erken vakit, evlendikten kısa bir dönem sonra zaten farkına vardık ki biz Hollanda'da yaşamak istemiyoruz. Şimdi burada sıkça rastladığımız sorulardan biri de abi sen Hollanda'dan neden Türkiye'ye taşındın? Arkadaşlar bu aslında gayet basit cevaplanabilecek bir soru. Bizim için Hollanda'nın hayat tarzı, hayat koşulları artık uymadı. Bunun birkaç nedeni var. En önemlisi bize göre tabii ki dinimizi özgürce, rahatça yaşayabilemediğimiz. Hollanda'da yaşayamıyorduk. Ya mesela en basitinden bir namaza mı gidiyorsun, bir camiye mi gidiyorsun? Ya da kılık kıyafetine önem mi gösteriyorsun? Bunu dinimize uygun bir şekilde mi yaşamak istiyorsun? Bunları yaptığında çok tuhaf bakabilenler olabiliyordu. Şimdi nedenleri sıralamak gerekirse. Din tabii, din özgürlüğü birinci numara. İlk sırada o yer alıyor. İkincisi, ileride inşallah çoluğumuz çocuğumuz olursa onların göreceği eğitim. Şimdi Hollanda'da birçoğunuzun bilip ya da bilmeyeceği gibi son senelerde şu cinsellik konusu bayağı bir gündem aldı. Çocuklara 4-5 yaşında yani anaokul dönemi bu arada horoz da videomuza eklemek istediği sesini şimdi de çabuk çabuk kaçıyor. Ne diyorduk? Cinsellik konusu. 4-5 yaşında çocuklara şimdi eşcinselliğin gayet normal olduğunu, bir erkeğin kadına dönüşmesinin normal olduğunu, bir kadının erkeğe dönüşmesi normal olduğu. Yani bize göre doğru olmayan çoğu konular artık doğru diye zorla yerleştiriyor hafızalara. Şimdi buna karşı evdeki gösterdiğin eğitimde de bunun zıttını söylediğin takdirde buna devlet karışıyor. Bu özgürlüğü ben anlamadım. Bu özgürlük nasıl bir özgürlükmüş benim mantığıma sığmadı. Ondan sonra diğer bir nedeni Türkiye'deki olan hayat şartları. Şimdi çoğunuzun dediğini duyar gibiyim. Türkiye'de hayat koşulları çok zor. Hayat şartları çok zor. Geçinme sıkıntısı var vesaire. Hollanda'da bu da var. Hollanda'da da geçim sıkıntısı var. Yani zam üstüne zam geldi son senelerde. Hayat koşulları çok pahalandı, aşırı pahalandı ve o dereceye geldi ki çoğu şey artık ödenemez oldu. Yani bunlara para yetmiyor açıkçası. Bundan ziyade sosyal hayat yok. Yani bize uygun bir şekilde yok. Şimdi akşam işten geliyor insan. Yani herkesin çalıştığı gibi biz de orada çalışıyorduk. 9-5 işimizi hallettik, çalıştık, eve geldik. Hadi bir yemek yedik, oturduk. Ailemize vakit ayıralım derken gün geçmiş oluyor. Yani o yorgunluktan öyle bir duruma geldik ki artık işten çıktığında da insan işi düşünür oldu. Kısaca anlayacağınız gibi hayatın %90'ı işle geçiyor. Yani işin dışında bile işle geçiyor. Aileni topla, bir yemek yiyelim, bir çay içelim, bir yere gidelim, bir oturalım, rahatça
sakince bir yerde kafa dinleyelim. Yok. O kalmadı. Kalmamasından ziyade artık ona güç de yetmiyor. Yani Hollanda'yı bazı insanlar gözünde çok güzel, çok muhteşem, zengin bir devlet olarak görüyor ama orada yaşayanlar öyle değil. İşte biz de böyle bir karar verdik. Dedik Türkiye'ye yerleşelim. Türkiye'de yaşayalım. Eyvallah abim, sağ olasın. Eyvallah abim, sağ ol. Afiyet olsun. Bunu mesela şimdiki olan olayı Hollanda'da rastlayamazsın. İleride bir aile mangal yapıyor. Mangal yaparken bizim de canımız çeker diye bize bir yemek yolladı. Mesela böyle şeyleri Hollanda'da yapamazsın. Hiç yaşayamazsın. Birbirini böyle düşünen. Sadece bu tabağın buraya gelmesi bile Türkiye'ye yerleşmek için bir neden. Yani bunları şimdi Türkiye'de yaşayanlar biraz zor anlar gibi de. Evet. Bizim için böyle şeyler insanı açıkçası duygusallaştırır. Çok özel, çok önemli. Yani biz böyle şeylere alışkın olmadığımız için bize çok güzel geliyor. Çok güzel. Yani kısacası Türkiye'deki hayat daha güzel, daha özgür, Daha rahat. daha güvenli. Onun bayağı bir nedeni var. Çok rahat. Allah, çok rahat. Türkiye'de en azından bir komşuluk azalsa bile hala var. İnsanlar birbirini düşünür. Bir dara girdik mi birbirine yardımcı olur. Bunları biz hepsini yaşayarak gördük. Ve Türkiye'de yaşamaya karar verdik. Şimdi buraya taşındık. Bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Çok şükür, elhamdülillah. Elhamdülillah. Oluyor da. Gelecek zamanda olan bütün videolarda tabii size de buradaki günlük hayatımızdan kısa kısa parçalarını göstereceğiz. Yapacağımız gezileri göstereceğiz. Tabii ben çok büyük bir balık hastasıyım. Balık avına çıktığımız olacak. Evet, çok güzel. Kamping yapacağız. Evet. Yani var da var. İşte kısadan bir açıklamak istedik. Hollanda'dan niye Türkiye'ye taşındık? Türkiye'deki hayat bize daha uygun geldi. Bizim kafa yapımıza daha çok uyuyor. Hayattan olan beklentilerimize daha çok uyum sağlıyor. Yani kısacası burada kendimizi yerimizde hissediyoruz. Buradaki olduğumuz kişiler tamamen kendimiziz. Yani bunu nasıl açıklayacağımı tam olarak şimdi bilemiyorum da. Yani biz neysek oyuz burada. Tamamen kendimizi özgür hissediyoruz. Tamamen kendimizi her açıdan olduğumuz gibi yaşayabileceğimiz bir şekilde konumlandırdık. İşte böyle. Sizin anlayacağınız kadar buradaki hayat bizi çok memnun ediyor. Çok mutlu ediyor. Huzurlu ediyor. Bunları Allah'ın izniyle bir hayat boyu sürdürürüz. Ve burada yaşlanırız. Çoluk çocuğa karışırız. Her şey olur. Evet. Aleykümselam. Aleykümselam. Yani mesela nedenlerden ikincisi olsun bu da bu videoda. Tesadüflerle dolu. Birisi geçiyor, en azından Allah'ın selamını veriyor. Selamun aleykümden geçiyor. Bir selamlaşma var. Bir hali hatır sorma var. Yani bu nedenleri saymakla bitmez aslında da. Bence siz bizi anladınız. Biz de böyle bir hayata adım attık. Devam ediyoruz. Şimdiye kadar çok mutluyuz. Türkiye'ye taşınalı iki ayı geçti şu an. 3 aya yaklaşıyoruz. İşte hayırlısı. Bunların devamını görmek için bizi takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, paylaşmayı unutmayın. Ve kısadan şuradan bir like atın. Evet. Bizi çok memnun edersiniz. Sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık. Aleykümselam. İşte biz de böyle bir karar verdik.
Dedik Türkiye'ye yerleşelim. Türkiye'de yaşayalım. Deze video gaat nergens heen. Waarom? Waarom gaat hij nergens Ik ben heen? mijn verhaal kwijt. Ik ben aan het brabbelen. Deze video gaat nergens heen. Nergens heen. Maar ja. Waarom ben je aan het brabbelen? Ha. Şimdi nedenleri sayarken birincisi tabii din, ikincisi özgürlük. Özgürlükte yani anlamını Blooper! bloopers. Bloopers! Evet.